Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel motifleri çalışacağız. Gördüğünüz gibi mozaik 3 boyutlu, gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Sizler de biliyorsunuz ki ben gerçekten beğenmeden sizlerle hiçbir modeli paylaşmıyorum. Bunu da çok beğendim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı çok kolay, inanılmaz hızlı ilerleyen ve çoğu modelimdeki gibi istediğiniz kadar örüp tek seferde bir bebek battaniyesi yapabiliyorsunuz. Çift kişilik yatak örtüsü, çift kişilik battaniye, kırlent, kare olarak istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebiliyorsunuz. Ne kadar büyütmek isterseniz ya da bu şekilde küçük motifler halinde örüp şu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Yine iplerim Alize'nin Cotton Gold ipleri. Ben yine kamerada net görünsün diye açık renkli iplerle yapıyorum. Siz istediğiniz tür renkleri kombin edebilirsiniz. İlla benim gibi kombin etmenize gerek yok. Öncelikle ben yine her zaman olduğu gibi sihirli halkayla başlıyorum. Ama normalde bu modeli 5 zincir çekerek yapıyorlar. Ama ben ortası çok açık olsun istemiyorum. İyice kapattım ben ortasını. O yüzden sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamın ipini biraz fazla uzun tutuyorum. Ve şöyle ipimi halka haline getiriyorum ve birleştiği noktadan parmağımla tutuyorum. Tığımı da hemen göstermek istiyorum. 1.75 milimlik tığ kullanıyorum. Normalde bu iplerle 2,5 numaralı tığ kullanmanız gerekiyor. Onu da belirtmek istedim. Ben bu şekilde daha sık, daha tok dursun diye bu tığya da elim alışkın olduğu için bu tığ ile yapıyorum. Ama normali 2,5 numaradır. Bunu da unutmayalım. Evet. Hemen bir düğüm atıyorum. Sihirli halkama ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzanım oldu. Araya 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. Araya 2 zincir çekerek 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu 2 tane oldu şu anda. Grup halinde yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. 3. grubumu yapıyorum. Tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Elimizi ne çok sıkıyoruz ne de çok bol bırakıyoruz. 3. grubum bitti. 2 zincir. 4. son grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 4 grubum olmuş oldu. 2 zincir çektim. Sihirli halkamın ipini sonuna kadar kapatmıyorum. Bu kadar yeterli. Daha sonra 2. 3. sırada tamamen kapatabilirsiniz. Ama ilk başta bu kadar kapatıyoruz. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına şöyle batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu şekilde olacak. Şimdi benim tam şu ortaya gelmem için kaydırma yapmam lazım. Hemen önümdeki bakın trabzan tepesine battım. Şöyle bakın kaydırma yöntemiyle tam şu 2 zincirlik bölüme geliyorum. Geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu benim üçlü trabzanım olmuş oluyor. Başını 2 kez doluyorum. Bakın şöyle ortayı açıyorum. Tığımı bakın şöyle tam şu önden sokup şuradan çıkarıyorum. Ve dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Önce bir ilmek sonra 2 ilmek
şeklinde 2 ilmek şeklinde aldım. Başını bir kez doladım. Hep 2 zincirlik bölüme batırıyorum. Şimdi üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Bakın hep aynı yere batırıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar başını 2 kez doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 diyerek dörtlü trabzanımı yaptım. Başta benim üçlü trabzanım vardı. Yine aynı yere batırarak sona da bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Şu şekilde başta ikili trabzan, hemen ondan sonra dörtlü trabzan aşağıya bağlayarak tam ortada üçlü trabzan, 2 zincir, üçlü trabzan, daha sonra dörtlü trabzan, en son yine üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi aralara kesinlikle zincir çekmiyorum. Başını doladım. Hemen önümdeki 2 zincirlik bölüme battım. Bunlar köşelerimi oluşturuyor. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane. Başını 2 kez doladım. Bakın buradan şu şekilde tığımı batırdım. İçinden ilmeğimi geçirdim ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı bölüme batıyorum. Üçlü trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı bölüme batırıp üçlü trabzan yapıyorum. Bu bölümü kesmeyeceğim. Kafanız karışmaması için. Bakın. Bundan sonra tekrar başını 2 kez doladım. Ve tekrar aynı şekilde dörtlü trabzan yapmak için tığımı şuraya batırıp dörtlü trabzanımı yaptım. Dörtlü trabzandan hemen sonra yine aynı yere batırıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Bakın ikinci köşemde oluşmuş oldu. Tekrar zincir çekmedim. Başını bir kez doladım. Hemen üçüncü köşeme battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Başını 2 kez doladım. Tam şuradan bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle batırdım. Dörtlü trabzan. Başını bir kez doluyorum. Üçlü trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yöntemle tığımı batırıyorum. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Sonunda yine üçlü trabzan. Pardon. Ve son köşeme geldim. Üçlü trabzanımı yaptım. Başını 2 kez doladım. Ve işlem aynı şekilde ilerliyor. Dördüncü köşemde de. Dördüncü trabzanımı yaptım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Üçlü trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Ve yine aynı yöntemle bakın. Dörtlü trabzan. Bu ilk sıramız bu şekilde oluyor. O yüzden kesmek istemedim. Kafanız karışır diye dörtlü trabzandan sonra yine aynı bölüme batırıp üçlü trabzan yaptım ve dördüncü köşemi de bitirmiş oldum. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın burada çektiğim ilk zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Şimdi sihirli halkamı istediğim gibi kapatabilirim. Çünkü ortaya batma işlemim bitti. Bakın istediğim gibi kapattım. Daha sonra herhangi bir ilmekten şöyle batırdım ve bir düğüm attım ki sihirli halkam çözülmesin. Şöyle üstünkörü saklamak istiyorum. Sizler daha sonra ayrıntılı bir şekilde saklarsınız.
Evet. Bu şekilde ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle çok açık bir, pardon, çok koyu bir kemik rengi mi desem, krem mi, öyle bir renk. İnşallah ayrım olur. Aynı renk görünsün istemiyorum çünkü. Yeni rengime düğümümü attım. Herhangi bir, bakın şöyle, şurada 2 zincir çektiğimiz köşelerimiz. Bunlar artık orta. Şu 2 zincir çektiğimiz yerler köşelerimiz. Hemen oraya batıyorum. İpimi oraya sabitliyorum şöyle. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine benim bu üçlü trabzanım olmuş oldu. Başını 2 kez doluyorum. Bu sefer bakın tam şuraya. Şöyle elimizle açıp ilmeği bulursak daha uygun olur. Aradan geçirdim. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine bakın 2 zincirlik bölümü aynı yere. Üçlü trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine köşemi yapmış oluyorum. Başını 2 kez doluyorum. Yine bakın. Bu bölüme şu şekilde batırıyorum. 1, 2, 3, 4 trabzanımı yaptım. Başını doladım. Yine aynı yere batırıp üçlü trabzanımı yaptım ve yine köşemi hem de arttırmış hem de köşemi yapmış oldum. Yine araya zincir çekmiyorum. Bakın bu bölüme geldim. Başını doladım. Şurada boşluk var. Boşluğun arasına battım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Bakın tam aşağıda 3 tane trabzanım var. Bir, ikinci trabzana, yani ortadakinin şu şekilde beline doluyorum. Ve 1, 2, 3, 4'lü trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. Yine aynı yere batırıp üçlü trabzan yapıyorum. Bunlar bizim ortalarımız oluyor. Yanlarımız diyelim. Şunlar köşeler, şu bölüm yan. Şimdi bir tane oldu. Bir üst bölümde 2, 3, 4 diye burası artacak. Köşelerimiz sabit kalacak. Şu ara bölümlerimizde artış olacak. Yine hiç zincir çekmeden hemen yine bakın köşeme batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Başını 2 kez doluyorum. Bakın şu aradan, tam şuradan tığımı batırdım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. Yine aynı yere battım. Üçlü trabzan. 2, 3. Araya 2 zincir. Başını bir kez doladım. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını 2 kez doluyorum. Ve yine dörtlü trabzan için şu bölüme batırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Daha sonra başını dolayıp bakın tam önümdeki şu boşluğa batırdım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Hemen bir alttaki, bakın tam ortadaki trabzanın beline doladım. Dörtlü trabzan. Başını doladım. Aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Bakın arkadaşlar, şu iki bölüme de aynısını yapacağız. Bunların aynısını sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Bakın şu yan köşemi de yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Her renkten 2 sıra ördüğüm için yine benim şu köşeye gelmem gerekiyor ve yine kaydırma yöntemiyle oraya geliyorum. Tam köşemin içine batıyorum, yani 2 zincir çektiğim yere yine 1, 2, 3 zincir çektim. Başını 2 kez doluyorum, yani bunu üçlü trabzan sayıyorum. Yine bakın hemen şöyle şuradan batıyorum, bu sefer bakın
bir üstte yani. Şuraya batırdım. Yine 4 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Başını bir kez doladım. Köşelerimiz aynı hep. Üçlü trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan yapıyorum. Başını 2 kez doladım. Yine aynı bölüme batıyorum. Dörtlü trabzan için. Önce 1, sonra 2, 2, dörtlü trabzanımı yaptım. En son üçlü trabzanımı unutmuyorum. Yine aynı yere batıp üçlü trabzan yapıp köşemi tamamlıyorum bu şekilde. Aralara hiç zincir çekmiyorum. Bakın bu sefer burada 2 tane boşluğum var gördüğünüz gibi. Önce bir tane yapmıştık. Şimdi 2 tane. Hemen ilk boşluğuma batırıyorum. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Bakın artık bir altta zaten bu sıradan sonrası iyice kolaylaşacak. Çünkü artık dörtlü trabzanlarımızın beline dolayacağız. Bakın hemen alttaki şu krem rengi dörtlü trabzanın beline doladım ve dörtlü trabzan yapıyorum. Yine aynı boşluğun içine batırıp üçlü trabzan bu şekilde. Hiç zincir çekmiyorum. İkinci boşluğa battım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Hemen bakın alttaki dörtlü trabzanın beline dolayıp dörtlü trabzan yaparak yukarı çıktım. Yine aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Köşeme geldim. Köşemi artık biliyoruz zaten. Üçlü trabzan. Daha sonra şu arkadan batarak dörtlü trabzan. Aynı yere batırıyorum. Üçlü trabzan. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Ve yine arkadan şöyle tığımı batırarak dörtlü trabzan yapıyorum. Son olarak yine üçlü trabzanımı unutmuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu sıramızı da bitireceğiz. Yine buralar bakın 2 tane gözümüz var, boşluğumuz var. Oraları da aynı burada ördüğümüz gibi şu 3 köşeyi de aynı şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuma bu şekilde geldim. Ve yine hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle ip renklerimi birbirine yakın ama farklı tonlarda kullanıyorum ki tam böyle 3 boyutlu bir hava versin diye. Şimdi şöyle şurası düğümlenmiş. Şimdi şöyle yine açık bir sütlü kahvem var. Onu kullanıyorum. Yani diğer farklı rengime geçtim. İpime bir düğüm attım. Artık işlemimiz aynı. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi öreceğimiz sırada da yanımızdaki modelimiz 1, 2, 3 oldu. İlk 1 ile başladık. 2 oldu. Şimdi de 3. Köşelerimiz zaten hep aynı ilerleyecek arkadaşlar. Hemen köşeme yine sabitliyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekerek ilk üçlü trabzanımı yapmış oldum. Başını 2 kez doladım. Bakın yine bu sefer şuradan tığımı ilmeğimi alıp dörtlü trabzanımı yaptım. Üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan yaptım. Başını 2 kez doladım. Tekrar dörtlü trabzan için hemen bir alta batırıp dörtlü trabzanımı yaptım. Son olarak yine aynı yere batırıp üçlü trabzanımı yaptım ve köşemi bakın bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bakın dediğim gibi 3 tane bölümümüz var. İlk boşluğa batırdım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doluyorum.
Bakın hemen şu alttaki dörtlü trabzanın beline doluyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yine aynı boşluğa bakın batırıyorum. Üçlü trabzan. Araya zincir çekmedim. İkinci boşluğuma battım. Üçlü trabzan yaptım. Başını 2 kez doladım. Bakın hemen alttaki dörtlü trabzanın beline dolayarak dörtlü trabzan. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan. Zincir çekmedim. Sonuncu boşluğa batırıp üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Bakın bir alttaki dörtlü trabzanın beline dolayarak dörtlü trabzan. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Bakın bu sıramızda bu şekilde olacak. Ve yine hiç zincir çekmeden bu şekilde zaten köşemizi biliyoruz. Yapmayı öğrendik artık. Bu şekilde arkadaşlar dört bir tarafında aynı şekilde örerek bu sırayı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma bu şekilde geldim. Yine bakın şurayı bitirdim. Üçlü trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmedim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Yine bu renkli bir sıra gideceğim için yine kaydırma yöntemiyle tam şöyle 2 zincirlik köşemin ortasına geliyorum. Ve yine işlemim aynı. 1, 2, 3 zincir. Başını 2 kez doluyorum. Ve bakın zaten şöyle belli. Hemen şuradan tığımı batırdım. 1, 2, 3, 4. Başını doladım. Tekrar 2 zincirlik bölümün ortasına batırıp üçlü trabzan, araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Ve bakın hemen şöyle alttan batırıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı 2 zincirlik bölüme batırdım. 1, 2, 3. Köşemi yaptım. Ve bakın burada 1, 2, 3, 4 tane boşluğum olmuş oldu. Hepsini tek tek aynı işlemi yapacağım. Üçlü trabzan. Başını doluyorum 2 kez. Bakın bir alttaki şu dörtlü trabzanın beline doladım. Dörtlü trabzan yapıyorum. Yine aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Başını doladım. İkinci boşluğa battım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Ve yine alttaki dörtlü trabzanın beline dolayıp dörtlü trabzan. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bundan sonra tüm işlemler artık aynı şekilde ilerleyecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz. Sadece dediğim gibi kenarlarda arttırmamız oluyor. O köşelerimiz zaten hep aynı ilerliyor. Şu aralar da aynı ilerliyor. Sadece birer birer fazlalaşarak. Başka bir yöntemi, başka bir ipucu yok arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. İpleri birbirine çok yakın renklerde kullandığımızda inanılmaz güzel bir efekt veriyor. Şimdi yine bu sefer böyle tam bir kahverengi ipim var. Onu kullanacağım. İpimi düğümüme attım. Herhangi bir bakın köşem burası. Köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını 2 kez doluyorum. Artık köşemizi öğrendik. 4 trabzanımı yapıyorum.
Yine aynı yere battım. Üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Hemen tığımı arkadan batırıp dörtlü trabzanımı yapıyorum. Son olarak yine aynı yere batırıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu bölümde 1, 2, 3, 4, 5 tane gördüğünüz gibi boşluğumuz oldu. Boşluklarımızı aynı şekilde bakın zaten hemen bir altta sizin beline dolayacağınız zaten hemen önünüzde bakın. Hemen önümüzdekinin beline doluyoruz. Ve dörtlü trabzanımı yaptım. Yine aynı yere batırıp üçlü trabzan. Hemen onun yanındakine batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Başını 2 kez doladım. Bakın hemen altta zaten dörtlü yaptığımız. Bakın şöyle. Nereye batacağımız zaten belli arkadaşlar. Bakın hemen önümde. Hiç şaşırmayacaksınız. Bir tane motifi yaptığınızda zaten bu modeli öğrenmiş olacaksınız tamamen. Ve bir daha videoyu izlemenize dahi gerek kalmayacak. Daha örgüyü bilen arkadaşlar daha ikinci sırada zaten öğrendiler bile eminim ki. İkinci sırada evet mantık bu diyeceksiniz ve hiç videoyu bile belki seyretmeyeceksiniz devamını. O kadar diyorum kolay. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için de onları her zaman düşündüğümü biliyorlar. Sağ olsunlar. O yüzden yarım bırakmayacağım motifimi. Son sırasına kadar göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten köşeyi biliyoruz. Yine de bu bölümü böyle geçmek istedim. Bundan sonraki sıramız son sıramız olacak zaten. Ve köşeme geçtim. 3 trabzanla köşemi de yapacağım. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Ve yine aynı işlemi yaparak kapatıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Yine aynı iple aynı renkle öreceğim için kaydırma yöntemimi yapıyorum. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3 zincir. Başını 2 kez doladım. Hemen bakın şu bölüme battım. 4 trabzanımı yapıyorum. Daha sonra üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp üçlü trabzan, başını 2 kez doladım. Bakın yine aynı yere batırıp dörtlü trabzanımı yapıyorum. Son olarak yine aynı yere batırıp üçlü trabzan. Bakın bu şekilde yine köşemi tamamlamış oldum. Ve yine dediğim gibi bakın bu bölümde de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başını doladım. İlk boşluğa batırdım. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Bakın altında zaten görüyorsunuz değil mi? Şöyle altında hemen beline dolayacağınız trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu zaten son sıramız. Yani eğer motif yapacaksanız son sıramız. Ama bu şekilde tamamen bir battaniyeyi bitirecekseniz son sıra değil. Bu şekilde istediğiniz renkleri kullanarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. O sizin isteğinize bağlı. İster motif, isterseniz de tek seferde çok güzel yatak örtüleri de olur diye düşünüyorum. Aslında zamanım olsa bundan çok güzel yatak örtüsü yapabilirim diye düşünüyorum. Yapımı da zaten çok zevkli. Ben çok beğendim şahsen. Aklıma şimdi şey geldi. Takipçimin biri yorumda şey yazmış. Çok zevkli örüyorsunuz diye. Evet arkadaşlar gerçekten beğendiğim modeller olduğu için zevkle gösteriyorum. Sizlerin herkesin örüp güzel güzel kullanmanızı istiyorum. Ve bu arada YouTube'da gezinirken arkadaşların
yani örgü öğrenen arkadaşların çoğunun kanallarında benim motifleri görmeye başladım. Bakıyorum benim motifleri alıp örüyorlar. Güle güle örsünler. İyi seyircileri olsun. İyi seyirleri olsun inşallah. Herkes örsün diye zaten yapıyoruz biz burada. Yalnız ben bu motifleri çıkarana kadar hakikaten bazen hani bazılarını kendim yapıyorum. Bazılarını da sadece resme bakarak çıkarmaya çalışıyorum. Bazen inanın 2 günümü alıyor. Yani sadece bir resimden bakıp çıkarmak bile 2 günümü alabiliyor arkadaşlar. Çünkü bir eksik bir fazla trabzan oluyor, zincir oluyor. Söküp yeniden yapmak zorunda kalıyorum. Ama bakıyorum ki benim videolar, benim modeller herkesin kanallarında geziyor. O da iyi. Diyecek bir şey diyemiyorum yani. Tabii ki yapabilirler. Kesinlikle bir şey demem. Onların da iyi seyircileri olsun inşallah. Başka da bir şey demiyorum. Şöyle dörtlü mü yaptık bunu? Konuşurken bak şaşırdım. Evet. Ben böyle konuşurken daldım. Örüyorum arkadaşlar. Vakit de geçti. Şurayı da öreyim. Daha sonrasında kamera arkasını da öreyim. Zaten son sıraya geldik. Evet. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine bitirdiğimizde sıramızın sonuna gelince ilk çektiğimiz zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve motifimi bitiriyorum. Ama dediğim gibi eğer siz motif olarak örmek istemezseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. İstediğiniz boyuta gelene kadar. Şöyle ben üstünkörü sakladım. Hemen motifin bitmiş halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen gelecek olan yorumları tahmin edebiliyorum. Batik iple örebilir misiniz diyeceksiniz. Batik iple denemedim ama aynı efekti verir mi bilemiyorum. Yani şu ortaları şöyle renk koyulaşmasının efektini verir mi bilmiyorum. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Hemen diğer modelleri de yanıma almak istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şeker, çok şirin bir model. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Birleştirme videosu içinse isteyen olursa yorum bölümüne lütfen yazsın. Hemen benim kaydırmalı motif birleştirme videosunun linkini oraya atabilirim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoların devamlılığı için bu çok önemli. Videolarımızın öne çıkması ve daha çok izleyici toplaması için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olduktan sonra hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yayınlayacağım bu güzel videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.